Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda bütçe dostu, bütçeyi çok zorlamadan alabileceğimiz uygun fiyatlı en mantıklı Samsung telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Eğer telefondan çok bir beklentim yok ama ekran kalitesi iyi olsun ve batarya performansı olarak da beni üzmesin diyorsan burada bütçemiz minimum 9.000 olmalı ve 18.000'e kadar çıkacağız. Sizce bu serinin devamı Xiaomi, Apple, Honor gibi markalar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bu tarz tarafsız incelemelere devam edebilmem için destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada uygun fiyatta alabileceğimiz en mantıklı Samsung telefonla başlayalım. Burada Galaxy A16'yı görüyoruz. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz tazeleme burada kullanılmış. Giriş segment bir cihazı oranla ekran kalitesi gayet iyi seviyede. Donanımda Helio G99'u görürken 6 GB RAM 128 GB depolama ile beraber geliyor ve 8 GB RAM 256 GB'lık modeli de şu anda 10.000 TL. Bu donanımla beraber oyun tarafında PUBG'de akıcı grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynayabiliyoruz. Kamera kısmında ana kamera 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelirken ikinci kamera 5 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 2 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta 13 megapiksel f2.0 diyaframlı bir kamerayı görürken Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Giriş segment bir cihaza oranla kamera kalitesi iyi seviyede. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 14 One UI 6.1 ile gelirken 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucumuz var. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. İkinci sırada bütçem 10.000'in üstünde ama 15.000'e de çok yakın değil ve 120 Hz akıcı ekran istiyorum. Bataryası iyi olsun. Performans olarak da gündelik bir kullanıcı için beni en az 2-3 yıl idare etsin diyorsan Galaxy A25'i görüyoruz. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklığı yok. Üçüncü sırada bütçe sınırım tam olarak 15.000. Daha yukarı çıkaramam. Ekran kalitesi, performans ve kamera anlamında 15.000 altı alabileceğim en iyi telefonu istiyorsam fiyatların artmasıyla şu anda çok fazla önermesem de 15.000 altı Galaxy A35'ten başka bir seçenek de yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra
geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 4. sırada güncelleme desteği veya telefonun yeni çıkması benim için çok da önemli değil. Benim birinci odam bu fiyatlara alabileceğim en iyi işlemci, en iyi kamera, uygun fiyata bir amiral gemisi istiyorum diyorsan 16.000 bandında bütçeyle hala hiçbir rakibi olmayan, benim uzun zamandır kullandığım, listelerimin vazgeçilmezi ikinci nesil S21F'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21F'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Son sırada fiyatı bayağı düşen ve orta segmentte uygun fiyatlı bir cihaz aradığımızda artık yeni fiyat performans kralı olacak. Burada Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 40-45 FPS'i rahatlıkla görebileceğiz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçeyi gerçekten çok yukarı çıkarmadan uygun fiyatlı bir telefon alacağım. Yani 10.000 TL'nin altında ne performans, ne ekran, ne de batarya anlamında beni üzmeyecek. Aldığımda uzun yıllar kullanabileceğim, güncelleme desteği de yüksek olan bir cihaz istiyorsam Galaxy A16 bu noktada en mantıklı telefon. Bütçem 10.000 civarında, sadece kaliteli ekran değil, akıcı bir ekran istiyorum. 120 Hz olsun, bataryası iyi gitsin ve kamera olarak da giriş orta segmentteki en iyi kamerayı istiyorsam Galaxy A25 bu noktada en mantıklısı. Bütçem 15.000 sınırındaysa da aynı zamanda 4 yıllık
güncelleme desteği, çok fazla ısınmaması ve kamera performansıyla da Galaxy A35 15.000 altı bütçe ile en mantıklı telefon. Eğer bütçem 15.000'in üstünde ama 20.000'in altında, bu fiyat bandında kamera performansı olarak hem video hem de fotoğraf tarafında en iyisi, ekran kalitesi, tasarımı ve malzeme kalitesiyle S21F'ye uygun fiyatlı premium bir telefon istiyorsak bu fiyat bandında alternatifi olmayan bir cihaz. Ben genel olarak gündelik bir kullanıcıyım. Batarya performansı, hızlı şarj benim için önemli. Özellikle de güncelleme desteğine önem veriyorsan 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacağını düşündüğümde ikinci nesil S21 FE'ye oranla telefonun hiçbir noktasında çok üst bir beklentim yok. Ama aldığımda uzun yıllar götürsün diyorsan Galaxy A36 şu anda çok mantıklı. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımda şu anki piyasaya ve dolar kuruna oranla uygun fiyatlı en mantıklı Samsung telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz 20.000'in altındaysa bence bu telefonlar dışında başka bir Samsung'a bakmayın. Çünkü hem deneyim hem performans hem de fiyatını oranla düşündüğümde en iyiler bunlardı. Aklına takılan bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.